Herkese günaydın. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Veri yoğun bir haftaya giriyoruz. Salı gününden itibaren öncelikle Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Arkasından Fed'in faiz kararı gelecek. ECB faiz kararı var. Ve aynı zamanda Avrupa'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Burada aslında Salı günü Amerika'dan gelecek enflasyon verisiyle az çok haftayı nasıl geçireceğimiz belirlenir diye düşünüyorum. Ancak tabii burada gelebilecek aşırılıklar haftanın geri kalanında da oynaklıkların artacağı bir süreci de gündeme getirebilir. O yüzden Salı gününü çok önemsiyorum. Amerika'daki enflasyon verisiyle yavaş yavaş netleşecektir haftayı nasıl geçireceğimiz. Şimdi hem veri haftası olması sebebiyle hem de sizlerden gelen S&P ve DAX analiz isteklerinden ötürü bugün S&P ile başlamak istiyorum gene. Burada Ocak ayında başlayan şu düşüş trendini takip ediyoruz ve son olarak 1 Aralık tarihinde bu düşüş trendini tekrar bir test ettik. Buradan satışlarla karşılaştığımız 1-2 hafta geçirdik. Burada da 3500 seviyesinden başlayan şu ikincil trend olan yükseliş trendimizin de artık altında fiyatlıyoruz. Ancak bu trend çizgileri benim için çok bir şey ifade etmez. Pek bir hükmü yoktur. Onun yerine aşağıda 3927-3883 destek bölgesinin kırıldığını görmem lazım. Şu yükseliş trendinin bittiğini söyleyebilmem için. Bunun da hemen altında %38.2 seviyesinin geçtiği 3875 seviyesi var. Dolayısıyla 3927-3875 destek bölgesi kırıldığı takdirde şu yükselişin sonlandığını söyleyebilirim. Aksi takdirde yukarıda 4106-4054 direnç bölgesini geçme ihtimali güncel olacak. Dolayısıyla şu yatay bantta bir güç toplayıp yükselişe mi geçiyoruz? Yoksa aşağıda 3875'i kırıp düşüşe mi geçiyoruz? Bunu takip edeceğiz. 3875 altı stoplu bu süreç beklenebilir. Ancak aşağıda da bakın %61.8 seviyesinin geçtiği 3766-3704 bölgesi var. 3704 altında kapanışlarda 3500'ün de altında hareketleri hedefleyecek bir süreci de yaşayabiliriz. O nedenle 3875 altı kapanışlarda mutlaka S&P trade ediyorsanız stop olmak gerektiğini unutmayalım. Buradan bir DAX'a geçelim. DAX aslında bir miktar daha pozitif gözüküyor. Şöyle ki Ocak ayında başlayan şu düşüş trendini kırdı. Hatta bakın şu bölgede bir likidite temizliği de yaparak yükselişine başladı. Öncelikle direncini kırıp burada boğaları işleme sokup daha sonra tekrar trend altına geliyor. Buradaki boğaları stoplattıktan sonra ve hatta burada da ayıların gene açığa satışı mutlaka olmuştur. Dolayısıyla burada hem ayıları hem boğaları temizlediği bir süreç yaşanıp bu yükselişini başlattı. Dolayısıyla şu güçlü yükselişleri gördük DAX'ta. Fakat DAX'ın da gelip takıldığı yer oldukça önemli. 14.945-14.554 direnç bölgesi var. Bu 2021 Mart ayında oluşan bir bölge. 14.945 üstüne attıktan sonra bakın şu alanda yaklaşık bir yıllık süreçte bu bölgeyi destek olarak çalıştırdı. Daha sonra bu bölgenin kırılımı ile birlikte de bakın gene 3 defa hatta şu son yükselişle birlikte 4 defa direnç olarak çalıştırdığı bir bölge. Dolayısıyla yukarıda 14.945'in kırılması çok önemli olacak. Aksi takdirde aşağıda tekrar 12.600-12.367'ye kadar düşüşlerin devamını bekleyebiliriz. Ancak bunun için de öncelikle tabii yukarıda 14.273-14.142 desteğinin kırıldığını görmemiz lazım. Aksi takdirde burada da şu yatay bant içerisinde güç toplayıp yukarıda 14.945'i kırdığı bir süreci de takip ediyor olabiliriz. Burada da DAX trade edenler için 14.142 altında stop olunabilir veya bunu bir alttaki destek bölgesine de taşıyabilirsiniz. Bakın şu yükselişin %23.6 seviyesinin de geçtiği 13.970-13.812 destek bölgesinin altına da stop koyabilirsiniz.
alabilirsiniz. Bu sizin risk algınıza göre vereceğiniz bir karardır. 13.812 kırıldığı takdirde burada satışların derinleştiği bir süreci takip edebiliriz. Şimdi buradan biz bir BIST 100'e bakalım. Şöyle saatlik grafiklere dönüp gün içi seviyelerimizi belirlemek istiyorum. Burada ne demiştik? En son şurada bir A, B, C düzeltmesi içinde olabiliriz demiştik. Bu şu son yükselişin %50'sine denk geldi ve buradan bir dönüş alabiliriz demiştik. Dolayısıyla şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyebileceğimiz bir süreç olabilir dedik. Ve bunun içinde yukarıda 4939-4900 direnç bölgesini takip edecektik. Bakın şu alanda 2 saatlik bu bölgeyi bir direnç olarak çalıştırdı. 2 tane kırmızı mum oluştu ve sonrasında bu bölgeyi kırarak yükselişine devam etti. Dolayısıyla bugün için takip edeceğimiz destek bölgemiz 4939-4900 bölgesi destek olacak. Yukarıda da 5091 geçiliyor mu bu süreci takip edeceğiz. 5091 kırılacak olursa şu hareketin Fibonacci uzatma seviyelerine baktığımızda ilk olarak karşımıza çıkan 5394 bölgesi var. 5091 üstündeki hareketler bu alana kadar yükselişlerin devam edebileceğini bize gösterecek. Aksi takdirde bakın bu bölgede bir çift tepe oluşma ihtimalini de göz ardı etmemeliyiz. Eğer burada bir çift tepe oluşacak olursa bu sefer şu yükseklik kadar 4711'i kırıp düşüşlere devam edebilir. Dolayısıyla şu an için riskler geçti diyemiyoruz. 5091'in kırıldığını mutlaka görmemiz lazım. Burada olası bir çift tepe sonrası düşüşler tetiklenecek olursa aşağıda bakın 4185'e kadar satışların devam etmesi normal karşılanacaktır. Bu daha büyük resimdeki şu yükselişin düzeltme seviyelerine doğru bir gene düzeltme olarak görülecek bir harekettir. Dolayısıyla yukarıda 300-400 puanı yakalama peşine koşarken aşağıda yaklaşık 1000 puanlık, 900 puanlık bir zararla da karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden çok temkinli olmamız gereken bir süreçte olduğumuzu söylemek istiyorum. Son olarak da analizi bitirmeden şu yabancı takas oranı grafiğini bir hatırlatmak istiyorum. Bakın burada %29,34'ten bir tepki aldık. %30'un üstüne bir attık fakat tekrar aşağıya geliyoruz. Eğer burada yani satışlar devam ettiği takdirde her geçen gün piyasanın sığlaştığı bir süreci takip ediyor olacağız. Tabi burada piyasanın sığlaşmasıyla hacmi birbirine karıştıranlar da var. Yani piyasanın sığ olması demek hacimsiz bir piyasa olacağı anlamına gelmez. Hacim başka bir şeydir. Piyasanın derinliği veya sığlığı başka bir konudur. Bunu da karıştırmamak gerekir. Sonuçta sığ piyasalardaki manipülatörlerin kendi içlerinde yaptıkları alım satımlarla hacimleri yükseltip küçük yatırımcıyı çektikleri bir süreç de yaşanıyor olabilir. O nedenle en azından işlem yaptığınız hisse senetlerinin derinliklerini iyi takip ediyor olmanız lazım. Yani kısacası evet piyasa yükselişe devam edebilir ancak her geçen gün daha da büyük riskler aldığımızı lütfen unutmayalım. Evet borsa analizinden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.